Suriye İç Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük insani krizlerden birini tetikledi. Sadece son 4 yılda 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci Türkiye'ye sığındı. Dünyada en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundaki Türkiye, artık acil yardım değil, birlikte yaşama alternatifleri için çözüm üretiyor. Birlikte yaşamak da iletişim bariyerlerini kırmakla başlıyor. Hello, I am Aslı. I'm İlker. And this is the Case for Change. The Case for Change is in Istanbul, so that we can explore how the Syrians are overcoming the language barrier in Turkey. Size bu hikayeyi Bana ile birlikte anlatacağız. Bana Halep yıkımından kurtulmuş 8 yaşında bir kız çocuğu. O da artık bizden biri. Bana iletişim teknolojilerini kullanarak sesini dünyaya duyurmak istedi. Türkiye onun sesine kulak verdi. Şimdi yepyeni bir hayatın tam da başında. Biliyorum senin için biraz zor olacak ama Suriye'ye dair anıların neler? Savaşı nasıl hatırlıyorsun? لما كنت صغيرة كان كل شيء حلو. كان بابا ياخذني على الحديقة، كان ياخذني على المسبح. أنا كنت أحب السباحة. بعدين فجأة صار الحرب، كل شيء تغير. صار الاشتباكات وقصف ودخان والأولاد عم يبكوا والعالم ما تعرف وين تروح. مدرستي، حديقتي انقصفوا. رفيقتي ماتت. Bu olumsuz koşullara rağmen telefonuna sarıldım ve dünyaya sesini duyurmayı başardım. Buna nasıl karar verdin? قلت لها للماما انه تساعدني انه نحكي وانه نوقف الحرب. لأن الأطفال ما عم تروح سنة تروح على المدرسة وتلعب وتفتح. Peki bana, Halep'ten ayrılmaya karar verdiğinizde ve bunu öğrendiğinde, Türkiye'ye geleceğinizi öğrendiğinizde ne hissettin? بعد ما انقصف بيتنا وطلعنا منه بابا قرر انه ياخذنا على بيت وبعيد كثير مشينا وبالليل وكان برد كثير واخواتي صاروا يبكوا كثير من الجوع. بالبيت كان ما في مي. بعدين باصات الخضر اجت مشان تاخذنا. Türkiye'ye geldiğinde ilk ne yaptın? İlk kız kar gördüm, çok sevdim. Okula gitmeyi çok seviyorum. Türkiye çok güvenli. Peki, Türkçe öğrenmek zor oldu mu senin için? Türkçe biraz zor ama ortak kelimeler çok fazla. Bayağı güzel konuşuyor. Bayağı konuşuyor. Evet. Yaşadığı olumsuzluklara rağmen dünyayla iletişim kurmak Bana'ya umut verdi. Şimdi önünde yepyeni bir süreç var. Yeni bir ülke, yeni bir dil ve yepyeni bir hayat. Şimdi sizi Denya ile tanıştıracağız. Denya da Bana gibi Halep'ten Türkiye'ye geldi. İlk çıktığı günden beri Denya Merhaba Umut isimli uygulamayı kullanıyor. Denya, Suriye'ye dair anıların neler? Okulum, evlerimize, arkadaşlarımıza. Evet. Değil mi? Aslında tüm geçmişin yani, özlem. Evet, çok özlem. Aslında hiç Türkçe bilmiyordum ve Kızılay'dan sana Turkcell'in Merhaba Umut aplikasyonundan bahsettiler aslında Kızılay değil mi sana? Merhaba Umut'tan Türkçe öğrendim. İlk bilmiyordum ama arkadaşlarımdan duydum, kullandım. Peki bize Merhaba Umut'u gösterir misin? Nasıl? Göstereyim. İlk öğrettiler, açacaksın. Açtım. Sesli kaydet var, bir de video kaydetli var, yazı da var. Bir de yazı mesela bilmediğim Türkçe kelimeleri bilmiyordum. Arapça bahsediyorum, Türkçesine çıkıyor. Ay çok iyi. Evet. Bayağı Nerede hayatımı işine kolaylaştırdı. yarıyor Hastane ilgisi, bir de çarşı. Acil durumlarda özellikle Acil değil mi? durumlarda, evet. Peki bunu kullanmayı ailene de öğrettin mi? Hemen öğrettim çünkü önemli bir şey yani. Evet. Çünkü ben mesela Türk Kızılay'a gidiyorum ya, onlar eve çıkınca hiç bilmiyorlar Türkçeyi.
Evet, öğretmeye başladım. Öğreniyorlar, yani davranıyorlar Türkçe ile. Uygulamanın şu anda 650 binden fazla kullanıcısı var. Çeviri özelliği şimdiye kadar 8 milyondan fazla kullanıldı. Pek çok acil durumda Suriyeliler ve Türkler arasında iletişim böyle sağlandı. Suriyeli gençler şimdi bu tür iletişim ve eğitim araçlarıyla hayatlarını sürdürmeye ve topluma değer katmaya çalışıyor. Şimdi Damian'ın arkadaşı Fatih'le birlikteyiz. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk abi. 15 yaşındayken tek başına Halep'ten çıkıyorsun, sınıra yürüyerek geliyorsun, Aynen. otobüse biniyorsun ve İstanbul'a geliyorsun. Evet. Ne kadar Türkçe biliyordun geldiğinde? Hiç bilmiyorum. Bilmiyordum. Bilmiyorum. Burada öğrendim her şeyi. Burada öğrendim. Halep'te arkadaşlarından hala haber alıyor musun? Nasıl haberleşiyorsun? İnternette haber alacağım. Benim arkadaşları konuşuyorum. Bir daha akrabalar konuşuyorum. Haber alacağım. Rahat diyorum yani. Bir daha telefonu çok önemli. Peki geleceğe dair bir hayalin var mı? Ne yapmak Var, istiyorsun ileride? Etmeye devam etmek istiyorum. Bir daha üniversiteye gitmek istiyorum tabii. Fatih, Denya ve Bana ve onlar gibi yüz binlerce Suriyeli genç. Türkiye onlara kucak açtı. Onlar da Türkiye'de yeni bir dil öğrenerek yepyeni bir hayata başladılar. Şimdi gelecekle ilgili parlak hayalleri var. Onların hikayeleri dikkate alındığında Merhaba Umut'un dünya çapında ödüller alması hiç de sürpriz değil. İletişim teknolojileri dünya çapında engelleri aşmanın anahtarı. Siz de benzer hikayeleri dinlemek istiyorsanız bu videoyu beğenin, yorum yapın ve paylaşın.